doğru beslenebilmek, yiyecekleri iyi sindirebilmek için ağız ve diş sağlığımızın da önemli olduğunu artık biliyoruz. Çene eklemi kapanış bozuklukları nelere sebep olur? Nasıl tedavi edilir? Diş sıkma sebepleri nelerdir? Tedavi edilmezse ne olur? Seray soruyor, diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül bilgilendiriyor. Gençlik Rüzgarı nerede? Çok sevdiğim doktorum, diş hekimi, protez uzmanı doktorumuz Melih Şengül'de. Merhabalar. Merhaba, çok güzelsiniz bugün yine. Öyle siz davrandınız. Hayır, siz çok hoşsunuz diyoruz vallahi. Ekranda siz izleyince insanların gözü gönlü açılıyor. Ve bugün yalnız da değilim. Çok güzel bir Sıla hanımefendi Hanım'layız. daha var bir yanınızda. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bilgilenmeye geldik. Evet. Gene sorunlarımız var. Ya bu konu iyi gitti, çok ilgi çekti. Ama yani en çok da benim ilgimi çekti, söylemek zorundayım. Bence insanlar farkında değil. Ancak hani çok ağrı veya böyle hani travmatik bir yere geldiğinde size geliyorlar ama hepimizde bu diş kapanma ya da şuradaki sorunlar bence her insanda var gibi geliyor. Az çok var ancak kişinin bir yüklenme ve adaptasyon kabiliyeti var. Bu adaptasyon kabiliyetinin ötesine geçildiği zaman bir takım semptomlar yaşanmaya başlıyor. O semptomlara yönelik bir takım müdahalelerle konfor artırılabildiği gibi bunun başarılamadığı durumlarda oluyor. Yanlış müdahale çok daha kötüye Daha gidebilir. kötüye gidebiliyor. Şimdi Sıla Hanım aslında bunu aynen birebir böyle Ne oldu yaşamış, Sıla Hanım? geç Sizin fark etmiş birisi. probleminiz ne peki? Ben dişlerimi sıkıyormuşum. Bunun farkında değilim uyku esnasında ama sabah diş parçaları ağzıma gelmesiyle Kırılmış dişler. aynen öyle sıkmaktan kırılıyorlar. Ayrıyeten bu görselin haricinde de çok ciddi bir baş ağrısı. Yani diş kıracak kadar sıktıysanız Evet. olur. Evet. Peki bir de böyle bir tam yerine oturmuyor gibiydi, kayıyor gibiydi değil mi? Evet kayıyor ve kıtlamalar da vardı. Yani aslında çok Kıtlama yerden dediğiniz sinyal böyle verdi. tık tık diye ses mi çıkıyor? Evet kıt yapıyor, kayıyor. Yani hem görsel olarak kayma var, hem dişlerin kırılması var, hem de vücutta ciddi ağrılar oluyor. Şimdi bu neden oluyor? Bu şikayetlerle geldi size. Aynen öyle. Şimdi bu şikayetlerle geldiği zaman biz bir kontrol ediyoruz. Nasıl kapanıyor çenesi? Yani kasları olabildiğince rahatlatarak biz ideal yerinde kapatmaya çalıştığımız zaman mesela böyle bir kapanış almışız kendisinden. Bakın bu tarafta hiç diş değmiyor. Evet. Yani eklemi doğru birazcık konumlandırarak kapattığımız zaman bir bakıyoruz ki bir yerde bir temas var. Başka yerler değmiyor. Şimdi Arası boşluk. böyle tahterevalli gibi bir durum var. Dolayısıyla o öbür pozisyonda, dişleri değdiği bir pozisyonda tutmak için kaslar devamlı sıkmak zorunda kalıyor. Ve kırılıyor da oradan Ve dişler. orada tutmak için sürekli kasılı kalıyor ve gıcırdatıyor hatta ve dişleri kırıyor. Çünkü bu korkunç bir güç. Zaten dişlerin ne kadar aşındığını görüyorsunuz. Bu aslında kaslardan bahsedecek olursak kaslarımız gündüzleri çalışır, geceleri dinlenir. Bu diş sıkma, gıcırdatma problemlerinde geceleri de çalışmaya devam ettiği için bu sefer kaslar dinlenemiyor ve işte sirayet ediyor bütün her yere. Farklı farklı yerlerde ağrılar olabiliyor. Sizde de baş ağrısı, boyun ağrısı genel en yaygın olanı. Hatta şey diyebilir miyiz, bu sıkma sebebiyle gündüzdeki çalışmasından daha fazla çalışıyor gece Evet, sıkarak. aynen. Çünkü Gündüz kontrolsüz. kontrol edebilir en Evet. azından sıktığı zaman. Gündüz oturup diş sıkmıyoruz mesela. Doğru. Şimdi şuna vurgu yapmak istiyorum ben. Diş sıkma ya da diş gıcırdatma rahatsızlıklarına başlı başına bir hastalık, rahatsızlıkmış gibi, bir hastalıkmış gibi ona müdahale edilecek şekilde yaklaşımlarla tedavi yapmaya çalışıyoruz hastalarımızı. Aslında bu her zaman çok doğru değil. Semptomatik bir tedavi şekli oluyor. Aslında bu diş sıkma, diş gıcırdatma gibi şeyler birer sonuç. Rahatsızlık değil. Bunları böyle biyopsikososyal faktörlere dayandırıyoruz. Bilimsel olarak bakacak olursak. Biyolojik ve psikososyal. Ne diyoruz? Streslisin, aman dönem kötü dönem, herkes diş sıkıyor falan Evet. filana gidiyoruz. Ama aslında tek Sık dişini geçer falan diyoruz mesela bazen. Şimdi bu sorun psikolojik olabileceği gibi, stres faktörlü olabileceği gibi bizim aslında diş hekimi olarak bütün bu suçu strese atmak gibi bir lüksümüz yok bence. Biz biyolojik faktörlere inceleyerek orada bir görünen bozukluk bir var mı? problem var Evet. yani sonuçta değil Şimdi mi? bu problem varken hastalara yani sizin kendinizi çok stresten uzak tutacak bir hayata doğru yönlendirmektense bunun için ne yapabiliyoruzu anlatmalıyız. Yani bugün de sizin vesilenizle onu yapacağız. Bu kapanış bozuk olduğu için
bu bozuk haliyle, yani doğru düzeltilmiş haliyle, bir de dişlerin tam kapanmadığı gördüğün gibi, o haliyle bir kapanış alıp o noktada bir splint yapıyoruz işte dişlere. Bir plak yapıyoruz. Oraları daha yüksek oluyor ve Evet. diş kapanıyor. Ve dişin, çenenin aslında rahat doğru kapandığı Olması bir gerektiği pozisyonda. haline getiriyorsun. Doğru. Yine de o doğru yer değil. Sonra yine değişmeye devam ediyor. Çünkü bütün vücutta bir adaptasyon oldu ya, bir kompansasyon oldu, her yere sirayet etti. Ama sizde de çabuk cevap aldık, değil Ne mi? kadar oldu takalı? 2,5 ay falan oldu. Nasıl, fark var mı? Kesinlikle var. Bir kere gece uykum düzeldi. Çünkü çok yorgun olduğum için bazen şiddet o kadar artıyor ki uykudan uyanıyordum ben ağrısına. Dolayısıyla şimdi sıkmayı gerçekleştiremediğim için uyanmıyorum. Güzel uyuyunca da sabah dinç kalkmış oluyorum. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, stresli ve agresif bir insan olarak hayata başlamıyorum. Etrafım mutlu Kesinlikle. oluyor. Bakın, bir insan değil, bütün her şeye devam ediyor. Aynen. Peki bir şey sorabilir miyim ben? Buyursunlar. Bu diş sıkma deyip de botoks yapmak, o zaman bu dişleri makyaj yapmak gibi bir şey mi bu rahatsızlığa? Yok, onu devamlı ilk gidince hocam, bunu fikrimi söyleyeceğim. Buyurun. Neden diş sıkıyorsun deyince hemen oraya botoksu yapıyor. Bak diyorlar, hatta şurası şiş. Diyorlar. Evet, şimdi Sen diş sıkmışsın, bundan kasket. faydalandığımız durumlar olabiliyor. Olabilir Mesela tabii. hastalarımızın çok güzel bir diş yapısı var. Sıkıyor. Ve buralar çok gelişmiş, baseter kasları. Bir gece plak, sadece geceleri kullanacağı bir plak verip belki o kasları birazcık hafifletmek, zayıflatmak için botokstan destek aldığımız durumlar olur. Faydasını gördüğümüz yerler oluyor. Bunları kullanıyoruz ama her vakada, her yerde de hadi sana botoks diye bütün bu temporomandibüler rahatsızlıkları. Bu görüntü, yani bu teknoloji yine kullanıyorsunuz tabii. Bunun çekilmesi lazım o zaman, onu görmek için. Ağza bakınca da fark ediyorsunuzdur ama yani şu tabii acayip iyi analiz etmek lazım. 3 boyutlu animasyon yapıyor değil mi kendi? Ya bütün işte hastanın hem yüzünü tarıyoruz, hem dişlerini tarıyoruz, hem de bu çiğneme fonksiyonunu hareketli, dinamik olarak da kayıtlar alıyoruz. Bir dinamik kayıtlarla kontrol ediyoruz. Neresi değiyor, eklem nasıl hareket ediyor. Ve aslında gözümüzde görüyoruz sistemin Ama buradan da aşırı check yüklendiğini. Şimdi bunun stres ancak arttırıcı faktör olabiliyor. Hepimiz strese maruz kalıyoruz ve buna bir dayanma kapasitemiz var. Ancak yapı bozuksa stres onun üzerine bindiği zaman artık tahammül edilemez noktalara geliyor tabii ki. O da stres artıyor. Yumurta tavuk gibi eksi bir Evet, tetikle aynen öyle. gidiyor yani. Şimdi biz sistemin yüklenme kapasitesini arttırmış olacağız. Nasıl ki sizi doğru ortopedik pozisyonda fonksiyon görecek yere getirene kadar. Bu neden zaman alıyor? Çünkü kaslarımız bu pozisyona yavaş yavaş geliyor. Bu noktaya hemen gelmedik. Tabii ki geriye de hemen dönmez. Yani aslında yılların getirdiği o bozulmaya giden şeyi bir günde tedavi etmeyi beklemek zaten mucize gibi bir şey. Ama en azından öyle orada bir çözüm olduğunu bilmek de insana sabır, yani değil mi? Sonuca Tabii, doğru tabii, gidiyorsunuz. Bir faydasını, mesela şimdi diyor ki uyuyabiliyorum. O motive ediyor onu. Ya işte zaten bir gece plağıyla veya bir işte botoks gibi bir şeyle çözüm bulamadığı zaman biz işte bu 24 saat kullandırdıkça artık sistem bir şey öğrenmeye başlıyor. Burası rahat. Sıkmasına gerek kalmıyor dişleri. Çünkü farklı bir yerde tutmak zorunda değil çenesini. Dolayısıyla o rahatladıkça bu sefer sırtın, boyun da Tabii ağrıyordu sana. tabii. Yani şu şakaklar, çene, boyun, şu omuzlarda, yani kasıldıkça hepsi birbirine bağlı şekilde. Asimetrik de bir yüz vardı, hızla düzeldi. Evet. Bakayım. Sola Tabii. kaymışlık vardı. O daha Onu da düzelecek toparladı. tabii. Toparladı. O kadar çok semptom sayabiliriz ki buna neden gösterilebilecek. Bu semptomların hepsinin bundan kaynaklı olduğunu söylemek hata olur. Bunu bir kere daha vurgulayayım. Sadece temporomandibüler rahatsızlıklar bu kadar çok semptoma neden olabiliyor. Bu semptomların sebebi her zaman Bu olmak temporomandibüler zorunda değil ama rahatsızlık şimdi olmak hemen zorunda değil. faydasını görmüş hocam, görüyorsunuz. Neden tedavi alıyoruz kendisini? Bu aşınmaları görüyoruz. Sistem yüklenmiş, dişler aşırı kuvvet altında. Asimetriyi görüyoruz. Bir de bu kasların yoğunluğunu görüyoruz. Dişlerin sıktığını biliyoruz. Onu bir rahatlattığımız zaman, kapanışı da bozuk görüyoruz. Bunu rahatlattığımız zaman kendi bunlar düzeliyor. Yani senin bütün rahatsızlıkların geçecek demiyoruz. Ama biz bir yandan buna da inanıyoruz aslında. Nasıl hanım çok mutlu, gayet bir sürü Ha, şeyim evet. geçiyor. Uyuyorum da ta nerelerden geliyor yani. Ya çok mutlu oluyoruz Şehir gerçekten. dışından geliyor yani. Hastalarımızdan böyle dönüşler almak bizi çok mutlu ediyor. Ve bunun sonunda da o ideal pozisyona göre diş yaptığımız zaman işte bu sürdürülebilir bir ağız sağlığı ve sürdürülebilir bir
konforlu bir yaşam Ben kalitesi size bir sağlıyor. şey söyleyeyim mi? insana. Mutluluk katıyorsunuz hayatlara. Yani o diş sıkma, o stres bilmem, çok ciddi bir şey yaptınız. Böyle hani hafife alınacak bir şey değil. Teknik öyle değil mi yani? tabii ki Rahat, bakın rahat uyuyorum diyor. Çok önemli bir şey. Belki uyumak için gidecek, ekstra destek ilaç alacak, başka şey deneyecek. Bunları hep görüyoruz zaten. Yani Antidepresan kullananlar vesaire. yani görüyoruz. sağlık ve mutluluk katıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? İlk bölümde konuşurken bunları şey demiştik. Hani ben biraz fonksiyon anlatmak istiyorum. Yani estetik nedir? Biraz ona Aynen. bakalım ama bunun fonksiyonun ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatmak istiyorum diye. Şimdi biz fonksiyonu Ve bir sürü düzelttiğimiz örnekte zaman görmeye devam ediyoruz bu arada. değil mi? Fonksiyonu düzelttiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Sağlıklı olan şey zaten iyi görünür. Karşı Çok tarafı güzel. iyi görünür. İyi bir görüntü verir zaten. Sağlıksız olan şeyi sadece görüntüsünü düzeltmeye çalışmak benim için doğru yol değil her zaman. Vallahi aynen. Fonksiyon çok bence Kesinlikle. zaten fonksiyon daha da önemli diyeceğim. Tabii ki. Vallahi çok teşekkür ediyoruz bize gelip kendinizi paylaştınız. İnşallah Rica ederim. tedariniz harika devam etsin. Rica ederim. Melih Beyciğimle sizin de ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Nerelerden geliyor hastamız? Evet, Tekirdağ. Uzaklardan. Evet, Tekirdağ'dan geliyorum. Ya Ve Tekirdağ. çok uzun süren bir tedavi. Sürekli geliyor gidiyor. Evet, evet. Her hafta Ama- geliyorum ama gidiyorum o ama ışığı gördüğü için geliyor yani evet, nerede bulursak şifamızı geleceğiz. Gençlik Rüzgarı'nda uzmanlarımızdan en doğru bilgilerle umarım sorularınızı cevapladık. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.